Gazneli Devleti'nin kurucusu Alp Tigin, Afganistan'ın Bel şehrinde Samani Devleti'nin hüküm sürdüğü topraklarda doğan Alp Tigin'in hayatı, askerlikten devlet adamı olmaya uzanan bir başarı öyküsüdür. Doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen Alp Tigin bir Türk gulamıydı. Zekası, cesareti ve askeri yetenekleriyle kısa sürede öne çıktı ve Samani ordusunun muhafız kıtasına alındı. Ardından Samani emiri Nasır bin Ahmet tarafından azat edildi ve zamanla orduda hızla yükselerek Hacibül Hüccab, saray muhafızlarının başkomutanı unvanını aldı. Alp Tigin, Samani Sarayı'nda bir gulam olarak askerlik hayatına başladı. Daha ilk yıllardan itibaren gösterdiği cesaret ve disiplinli tavırlarıyla komutanlarının dikkatini çekti. Savaş meydanlarında geri adım atmayan tavrı ona Alp unvanını kazandırdı. Samaniler dönemi özellikle Horasan ve Maveraünnehir bölgesinde sürekli çıkan iç ayaklanmalar ve sınır çatışmalarıyla doluydu. Alp Tigin bu mücadelelerde öne çıkarak hem askeri hem de siyasi sahada gücünü arttırdı. Ordunun disiplinini sağlayan ve hızlı manevra kabiliyetiyle öne çıkan birliklerin başında bulunuyordu. Bu başarısı ona önce muhafız kıtasında komutanlık, ardından da Hacibül Hüccab unvanını kazandırmıştı. Alp Tigin, Samanoğulları Devleti'nde sadece askeri gücüyle değil, siyasi dehasıyla da öne çıktı. Samani emiri Nuh bin Nasır'ın ölümünden sonra tahta geçen Emir Abdülmelik üzerinde büyük nüfuz kazandı. Bu dönemde devlet yönetiminde etkin bir rol oynayarak Horasan emiri üzerine gönderildi. Yapılan vezir atamalarında belirleyici oldu. Artık onun bilgisi dışında karar alınamıyordu. Artan gücü Samani emirlerini rahatsız etmeye başladı. Emir Abdülmelik, ileride bir tehlike oluşturabileceğini düşündüğü Alp Tigin'i Horasan valiliğine atadı. Horasan, Samaniler için hem ekonomik hem de stratejik açıdan önemliydi. Alp Tigin, burada çıkan isyanları bastırmakta görevlendirildi. Özellikle Nişabur çevresinde çıkan ayaklanmalar sırasında Alp Tigin'in adı iyice duyuldu. Burada uyguladığı taktik, kalabalık düşman ordularına karşı hızlı süvari saldırıları ve ani baskınlarla üstünlük sağlamaktı. Bu taktik ileride Gazneli Devleti'nin temel savaş taktiklerinden biri haline gelecekti. 961 yılında Nişabur'a giden Alp Tigin kısa süre sonra taht mücadelesinin içine çekildi. Vezir Belami'nin desteğiyle Emir Abdülmelik'in oğlu Nasır'ın tahta çıkmasını istese de diğer komutanların desteğiyle Mansur bin Nuh tahta geçirildi. Bunun üzerine Alp Tigin görevden uzaklaştırıldı. Merkezde gücünü kaybeden Alp Tigin ordusuyla birlikte Belh'e çekildi. Burada üzerine gönderilen güçlü bir Samani ordusuyla karşı karşıya geldi. Savaşın kritik anında Alp Tigin ordusunu 3 kola ayırarak düşmanı kuşattı. Özellikle süvari birlikleriyle düşmanın kanatlarını çökertti. Bu zafer Alp Tigin'in yalnızca bir saray komutanı değil, usta bir savaşçı olduğunu gösterdi. Bel zaferinden sonra Alp Tigin'in adı Horasan ve Maveraünnehir'de büyük bir yankı uyandırdı. Artık Samani Sarayı'na dönmesi imkansız hale gelmişti. Artık Samanoğulları içinde tutunamayacağını anlayan Alp Tigin yanında sadık askerleriyle birlikte Samanilerin doğudaki uç sınırlarına yöneldi. Yolu üzerinde Bamiyan ve Kabil'in yerel hükümdarlarını yenerek ilerledi ve 962'de Gazne'ye ulaştı. Şehir Levlikdar Hanedanı'ndan Ebul Ali'nin idaresindeydi. Gazne'nin surları sağlamdı. Fakat Alp Tigin uzun süreli kuşatma yerine ani baskınlarla şehri yıprattı. Bir gece baskınıyla da şehrin savunmasını kırarak Gazne'yi ele geçirdi. Bu olay tarihte Gazneli Devleti'nin kurulması anlamına geliyordu. Alp Tigin'in Gazne'yi ele geçirmesi hem Samanoğullarını
hem de bölgedeki yerel beyleri rahatsız etti. Samani emirleri onun üzerine defalarca ordu gönderdi. En büyük saldırı yaklaşık 20.000 kişilik Samani ordusunun Gazne üzerine yürüdüğü seferdi. Alptigin ordusunu Gazne'nin dar geçitlerinde konuşlandırarak düşman ordusunun manevra kabiliyetini kısıtladı. Hafif süvariler ve okçularla düşmanı yıprattı. Ardından merkezdeki kuvvetleriyle ani bir hücum yaparak orduyu dağıttı. Bu savaş Alptigin'in bağımsızlığını kesinleştirdi. Aynı zamanda çevredeki küçük emirliklere karşı da seferler düzenledi. Bamiyan, Zebulistan ve Kabil çevresine yaptığı seferlerle yerel beyleri mağlup ederek ticaret yollarını denetim altına aldı. Bu seferlerde kullandığı en etkili taktik, düşmanı uzun süreli muharebelerle zorlamak yerine ani baskınlarla hızlı zaferler kazanmaktı. Gazne'nin konumu sayesinde ticaret yollarını denetim altına aldı ve şehri kısa sürede askeri olduğu kadar ekonomik bir merkez haline getirdi. Böylece Samanilerin gözünde isyancı olarak değil, bağımsız bir hükümdar konumundaydı. Alptigin zaferlerle dolu kısa bir hükümdarlık dönemi yaşadı. 963 yılında Gazne'de vefat etti. Yerine oğlu Ebu İshak İbrahim geçti. Onun ölümünden sonra gulamlarından Sebüktigin beyliğin başına geçerek devleti daha da güçlendirdi. Sebüktigin'in oğlu Sultan Mahmut ise Gaznelileri büyük bir imparatorluğa dönüştürdü ve 17 Hint seferiyle adını tarihe altın harflerle yazdırdı.